Tüm malzemeleri bir kasede birleştirerek tarife başlıyorum. Unu mutlaka eleyerek ekleyin. 200 mililitrelik bir bardakla 2 su bardağı unu eliyorum. Ortasını açıp 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip eklediğim un kadar su ekliyorum. Toplam 2 bardak un, 2 bardak su kullanmış oldum. Son olarak 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Bu sayede pişirirken tavaya daha az yapışır ve kırılmadan katlanmasını sağlar. Tüm malzemeleri hiç un topağı kalmayacak şekilde iyice çırpıyoruz. Son olarak üzeri kapalı bir şekilde 30 dakika dinlendireceğiz. Bu sayede unun içindeki gluten açığa çıkacağı için daha homojen hale gelecektir. Yufkalar daha esnek ve pürüzsüz olacaktır. Fırça olarak silikon fırça kullanın. Mutlaka yapışmaz bir tavada pişirin. Ocak orta ila düşük sıcaklıkta olmalı. Çok yüksek sıcaklıkta yaparsanız yufkalar hemen kuruyacaktır. Fırçayı karışıma batırıp çok ince bir tabaka halinde sürüyoruz. Tava çok ısınırsa ocaktan ara ara kaldırabilirsiniz. Tavanın sıcaklığı ile birlikte 30 saniye gibi bir sürede hemen pişecektir. Pişmeye başlayınca kenar kısımlarını spatula ile içe katlıyorum. Bu sayede şekilleri de kusursuz oluyor. Eğer bu tarifi daha da renklendirmek isterseniz bonus olarak pancar suyu, ıspanak suyu gibi farklı renk ve aromalarda da yapabilirsiniz. Veya kırmızı toz biber, zerdeçal da kullanabilirsiniz. Hamuru fırça ile sürerek pişirmek binlerce yıllık Asya mutfağında uygulanan bir tekniktir. Özellikle lumpia böreği, spring roll gibi Çin mutfağına ait pek çok tarifte de kullanılır. Pişen yufkaların bir tarafını kaldırıp tavadan alıyorum. Kurumaması için üzerini temiz bir örtü ile kapatarak yumuşak kalmasını sağlayabilirsiniz. Sıra geldi saklama ve kullanım alanlarına. Buzdolabında 3-4 gün, derin dondurucuda ise 6 aya kadar saklayabilirsiniz. Muz, fındık ezmesi ile rulo yapıp fırında pişirip tatlı dürümler veya peynir ile börekler yapabilirsiniz. Ben sucuk kaşar ile tavada pişirerek yapacağım. 1 adet yufkayı alıyorum. İçine biraz yarı pişirdiğim sucukları, biraz da kaşar peynir ekleyerek gösterdiğim şekilde kapatıyorum. Ve tavada arkalı önlü 1,5 dakika kadar pişiriyoruz. Hamur ince olduğu için hemen pişecektir. Dilerseniz üzerine biraz da tereyağı sürebilirsiniz. Farklı şekillerde damak tadınıza göre tarifi şekillendirebilirsiniz. Katkısız ve kendi ellerinizle sadece 4 malzeme ile pratik bir şekilde hazır yufka inceliğinde hamurlar hazırlayabilirsiniz. Daha fazla tarif için videoyu beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun. Bu ve bunun gibi onlarca modern gastronomi tekniğini en ince ayrıntısına kadar anlattığım e-kitabıma yan kısımda çıkan videomu izleyerek inceleyebilir, yorum kısmına sabitlediğim bağlantıya tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.